Herkese yeniden merhaba. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda çocuklar neden ağlar ve biz çocuklara nasıl destek verebiliriz? Bunlar hakkında konuşacağız. Aleta Solter'in bu kitabından faydalanarak bir içerik hazırlamak istedim. Kitabı bilen, okuyan vardır ama bilmeyenler için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hemen videoya geçelim. Ülkemizde farkında ebeveynlik, bilinçli ebeveynlik arttıkça biraz rahatladığımızı hissediyorum. Bilmiyorum, siz de aynı şeyi düşünüyor musunuz? Birçok şey aslında daha farkında olarak yapmaya başladık. Hem öğretmenler hem anneler babalar olarak. Aleta Solter gibi bize farkında ebeveynlik, bilinçli ebeveynliği kazandıran birçok yazar var. Bu kitapları okudukça, bu yazarların kitaplarını okudukça düşüncelerimiz biraz şekillenmeye, biraz oturmaya başladı aslında. Kitabın başında şöyle bir uyarı var. Bu bir tıbbi yardım değildir, bir tedavi süreci değildir. Sadece kendi görüşlerini belirttiği bir metinle başlıyor. Kesinlikle bu şekilde. Zaten bu durum her çocuk için geçerli olmayabilir ama Aleta'nın 25 yıllık bir araştırma, çocuklar neden ağları araştırmış ve anlamlı sonuçlar elde etmiş ve bu da benim çok ilgimi çekti. Ağlamaların çocukların sağlıklı gelişiminde ciddi bir rolü olduğunu keşfediyor ve yıllarca süren, nesilden nesile aktarılan bir yanlış anlamadan bahsediyor aslında. Bu çok güzel. Biz ağlayan, öfke krizlerine giren, özellikle kalabalık bir ortamda bunu yapıyorsa çocuğumuz, hemen neyi hedefliyoruz? Çocuğu susturmaya. Bir oyuncak alınmadı ve çığlık çığlığa ağlamaya başladı. Bu noktada ne yapıyoruz? Hemen tamam hadi alalım, tamam şunu alalım, o zaman buradan seç gibi çeşitli çözüm önerileri bulmaya çalışıyoruz. Bu durumda yani ağlayan çocuğu, öfke krizine giren çocuğu susturma durumu nesilden nesile bu şekilde gelmiş. Ama Aleta ne diyor? Bu bir yanlış anlaşılmadır ve ağlamaların, öfke nöbetlerinin çocukların gelişiminde büyük önemi var diyor. Ama bu şu demek değil. Ağlayan çocuk bırakıyorum ağlıyor. Saatlerce ağlıyor. Böyle bir algı değil. Yani ağlayan çocuğu görmezden gelmek değil buradaki mevzu. İki çeşit ağlama türünden bahsediyor. Biri fiziksel ihtiyaçlardan, diğeri de duygusal ihtiyaçlardan ağlama ve öfke krizlerinin olduğunu belirtiyor. Fiziksel ihtiyaçlar tabii ki de çocuk karnı acıktığında veya işte bebekken altını kirlettiğinde ağlıyor ve buna tabii ki de bir müdahale etmemiz gerekiyor. Ama bir de duygusal ağlamalar var. Yani bu ağlamalar ne aslında? Çocuğun önceki yaşantılarında veya tecrübe ettiği deneyimlerde yaşadığı travmaları, kaygıları, o stresi boşaltma yöntemi olarak görüyor. Yaşanılan bu öfke nöbetleri, ağlamalar, krizler aslında birazcık o travmaları iyileştirme çabasından kaynaklı. Ve Aleta'nın şöyle bir sözü var, çok hoşuma gitti. Eğer çocukların neden ağladığını anlamasına izin verirseniz ve onlara sarılarak ağlamasına yardımcı olursanız, çocuklara yapılan fiziksel ve manevi şiddetin %80'lik bir kısmının önüne geçmiş oluruz. Bakın bu çok büyük bir oran. Yine kitapta bir araştırmadan bahsediliyor. Araştırmaya göre bebekleri ağlayan annelerin %80'i aşırı depresif hissediyor ve bunun %50'si de çocuklara vurma isteği ya da cezalandırma, özellikle nedeni yoksa ağlama ve öfke krizlerinin cezalandırma isteği doğduğunu belirtmiş. İşte aslında tam da bu noktada hedefler bize doğrultuluyor. Anne babalara, öğretmenlere belki de. Bize şu soruyu sorduruyor. Siz en son ne zaman ağladınız? Veya ağlamadıysanız çok yakın bir zamanda ağlamanızı bastırmak için neler yapıyorsunuz? Bunu şimdi hemen alttaki yorumlara bırakabilirsiniz. En son ne zaman ağladınız? Veya ağlamadıysanız neler yapıyorsunuz? Örneğin çok yemek yiyor olabilirsiniz. Veya keyfinizi yerine getirecek komik bir video izleyebilirsiniz. Veya Instagram'da dolaşabilirsiniz. Şöyle biraz oturup düşündüğünüz zaman aslında evet, bunları hepimiz yapıyoruz. Belki strese girmemek için, belki ağlamamak için, zayıf görünmek istememek için olabilir. Bu tarz şeyleri yapıyoruz. Ben bu kitabı okuduktan sonra birazcık bu konuda kendimi rahat bırakmamı ve duygumu yaşamam gerektiğini algıladım. Belki de bu videodan sonra siz de bunları yapabilirsiniz. Çünkü günlük hayatımızda çok fazla stresle karşılaşıyoruz, değil mi? Bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz, koşuyoruz. Zaten hala bir pandemi dönemindeyiz. Dikkat etmeye çalışıyoruz. Günlük yaşamdaki bu stresleri, bu kaygıları içimizde tutarsak ve bunu bir ağlamaya dönüştürmezsek, yani içimizden bunu boşaltmazsak bu sefer neler ortaya
ortaya çıkmaya başlıyor. İşte televizyonlarda gördüğümüz o işte mükemmel insanlar evlerinde belki tırnak yiyor. Belki saçlarını kopartıyor. Örneğin ben çok strese girdiğim zaman gerçekten saçlarımla oynuyorum ve böyle yani elimi buradan alamıyorum. İşte bunun temel kaynaklarını kendimizde çözersek aynı özveriyle çocuğumuza yaklaşımımız da değişecektir. Çünkü şöyle düşünün, kendi ağlamamızı durduruyoruz ve bunu o kadar istemiyoruz ki çocuğumuza bunu nasıl yapalım? Yani çocuğumuz ağladığında strese girmemek için kendi ağlamalarımızı bastırmamayı öğrenmemiz gerekiyor. Yine bu kitapla birlikte öğrendiğim ve hayatıma sonsuza kadar katmak istediğim nokta da git odanda ağla veya burada ağlayabilirsin, ben işlerimi hallediyorum, sen sakinleştiğinde yanıma gel. Bu cümleleri tamamen hayatımdan çıkartıyorum. Çünkü Nil'e de aynı şeyleri söylediğimi fark ettim ve bugüne kadar eğitiminden sorumlu olduğum çocuklara da bu şekilde yaklaştığımı fark ettim. Yani ağlamasına izin veriyorum, evet, ama bir yandan oradan uzaklaşıyorum. Aslında bu çocuğa nasıl bir mesaj veriyor? Senin ağladığını kabul etmiyorum mesajı veriyor. Peki tam da bu noktada ne yapmamız gerekiyor? Yine çocuğun ağlamasına izin verip yanında kalıp sarılarak ağlamayı öğretebilirsiniz. Bir süre sonra zaten kendi gelip sarılarak ağlamaya başlayacaktır. Hem sizin için hem de çocuğunuz için en sağlıklı yöntem bu. Özellikle 4 yaşta git artık, seni istemiyorum, sen git gibi böyle çok öfke anlarında çocuklar bu tarz cümleler kullanır. Ama bu aslında ne demek? Hayır, gitme demek. Özellikle yeğenim bunu çok yapıyor. Çok sinirlendiğinde giriyor odasına, hemen kapıyı kapatıyor. Ama burada ne olması lazım? Tam kapıyı kapattı, biz de artık kendi halimize geri dönelim gibi bir şey değil. Orada bekleyerek ben buradayım, seni bekliyorum, sakinleşmeni bekliyorum gibi bir yaklaşım ileriki yaşantıları için gerçekten çok önemli şeyler. Yani o an bunun için zamanınız olmayabilir. Bunu belki de bir 15 dakika, 20 dakika boyunca beklemeyebilirsiniz ama en azından bu mesajı, ben buradayım mesajını çocuğa vermek çok önemli. Çocuklarda stres kaynaklarına şöyle bir göz gezdirdiğimizde çok bildiğimiz noktalar var. Fiziksel istismar, duygusal istismar, kaba hareketler gibi ama bilmediğimiz noktalar da var. Yani bunları stresten saymadığımız durumlar da var. Örneğin yetersiz fiziksel temas çocukları strese sokan bir durum. Eksik bilgi alma, sorusuna yanıt bulamama bir stres durumu. Doğum öncesi ve doğum anındaki travmalar, büyük değişiklikler, örneğin kardeş, yeni bir ev, ölüm gibi durumlar. Örneğin şu durum çok önemli. Az uyaran ve çok uyaran. Az uyaranın olması da stres kaynağı. Çok uyaranın olması da stres kaynağı. Yani o yüzden odalarındaki fazla oyuncakların bir süreliğine kaldırılmasını, oyuncak değişimini önerdiğimiz nokta aslında buraya kayıyor biraz. Peki çocukların bu saydığım stres kaynaklarıyla baş etme yöntemleri nelerdir? Aleta'ya göre 4 yol var. Konuşma, sembolik oyunlar, kahkaha ve ağlamalar. Buna öfke krizleri de dahil. Konuşmada her insanda olduğu gibi çok iyi bir stres boşaltma kaynağı. Yani ben şu an kameranın karşısında bu konuyu konuşurken bile ciddi derecede keyif alıyorum. Çocuklar için de aynı şey geçerli. Özellikle 4 yaşından sonra, 3 yaşından sonra böyle bıdır 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 konuşmaya başlarlar. Onları dinlemek, cevap vermek bu noktada çok önemli. Sembolik oyunları biliyorsunuz 2 yaşından sonra başlıyor genelde. Birçok videomda da bahsettiğim durum. Çocuklar yaşadıkları olayları, travmaları kelimelerle belirtmese bile oyunlarında mutlaka yansıtırlar. Kahkaha çok güzel. Aleta'nın bir İstanbul'da yaptığı bir seminerde neredeyse yarım gününü kahkahaya ayırmış. Yani o kadar önemli bir konu aslında çocuklar için özellikle. 5. aydan sonra kahkaha atmaya başlar çocuklar. Özellikle kaygıyı, stresi bir anlığına bile olsa unuttuğunuz, kahkaha attığınız anları hatırlayın. Çocuklar için de aynı şey geçerli. Çocukların zaten ilk güldüğü ve kahkaha attığı CE oyunlarıdır. Onları da 6 aylıktan sonra başlamanız ayrılık kaygısı için önemli bir yer teşkil eder. 6 aylıktan sonra CE'lerle, kahkahalarla stres ve kaygıyı en aza indirgeyebilirsiniz. Ve tabii ki de konumuzun da başlığını oluşturan ağlamalar ve öfke nöbetleri. Çocukların stres ve kaygıdan kurtulmaları için güzel bir yol. Dondurması düştüğü için ağlar, istediği ayakkabıyı giyemediği için ağlar, kışın kısa kollu giyemediği için ağlar. Birçok nedeni var ama bu birçok neden o stresi, kaygıyı azaltmak için yapılıyorsa buna hepimiz destekleyici bir tutum sergilemeliyiz. Yani kısacası ağlamak duygusal sağlığı iyileştirir. Ağlamayı kabul etmek anne
anne baba ve çocuğun sağlıklı bir bağ kurmasına yardımcı olur. Ağlamanın kabul edilmesi çocuktaki özgüveni arttırır ve ihtiyaç duydukları kadar ağlayan çocuk daha iyi öğrenir. Evet, kitabın içeriğinden bahsetmeye çalıştım. Dediğim gibi bu %10'luk kısmıydı. Kitabı okuyup bu konu hakkında daha çok bilgi sahibi olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.